I'm actress Mila Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archive footage, some of what you're about to see. Can you state your name for the camera? Dr. Abigail Tyler. Okay, where would you like to begin? Became the most compelling evidence yet. Doesn't look like a normal owl the size of a pig. Of an encounter of the fourth kind. You don't mean alien abductions, do you? The first kind sighting. There was more fear in his eyes than I've ever seen in my life. The second kind evidence. There are more missing people in Nome than any other town in Alaska. I get inside of my head because it's dug in there and I can't think straight. The third kind contact. Let's go ahead. Scott. Oh, God. You gotta send back up. The fourth kind. What do you say? You were there! I can't explain it. Abduction. The fourth kind. Hepinize merhabalar. Bugün 2009 yapımı 4. Tür isimli filmin yaklaşık 1,5 dakikalık bir diyalog sekansından çıkan 3 konu başlığını inceleyeceğiz. Allah nasip ederse. Film Alaska'nın Nome bölgesinde 1960'lı senelerden bu zamana insanlar hiçbir iz bırakmadan kayboluyorlar. Daha sonra FBI ajanları bu bölgede araştırma yapıyorlar ve insanların nasıl kaybolduğu gizemini çözmeye çalışsalar da çözemiyorlar. Neyse, psikiyatrist doktor Abigail Tyler hastalarının birinde oldukça ilginç bir travma durumuna rastlıyor. Bu durum birden fazla kişide görülünce gizemli bir takım olaylarla karşı karşıya kalıyor. Filmin konusu kısaca bu şekilde. Ancak filmin asıl hedefinin uzaylıların var olduğu teorisini güçlendirme olduğuna dair bir izlenim uyandı bizlerde. Bu sebeple inceleyeceğimiz 3. madde, işleyeceğimiz yaklaşık 1,5 dakikalık sekansın 3. maddesi uzaylı, tırnak içinde uzaylı teorisi üzerine olacak. Tamamlanmamış bir çeviri. Ne söylendiğinden emin olamıyoruz. Ama her neyse agresif görünüyor. Konuşma ortamında başrol oyuncusu psikiyatrist Abigail Tyler, konuştuğu filolog ya da antropolog akademisyen ve yine ayakta duran, az sonra göreceğiniz psikiyatrist arkadaşı başrol oyuncusunun bir band kaydı var ve o band kaydında konuşulan seslerin, daha doğrusu konuşanların hangi lisanda konuştuklarına dair akademisyen insanlık tarihindeki en eski dili konuştuklarını söylüyor. İnsanlık tarihindeki en eski dil hangisiymiş acaba? Ya da bu insanlar tarafından keşfedilecek, bilinebilecek bir şey mi? Bir bakalım. Cahillerin göz bebeği, entel geçinen çanak antenlerin biricik sığınağı Wikipedia bile en eski lisanın bakın ön insan dili ya da proto insan dili olduğunu söylüyor. Hipotetik ana dil olduğunu söylüyor. Ve örnek olarak nasıl konuştuklarını, hangi kelimelerden bahsettiklerine dair bakın insanla maymun arası varlıkların Neandertal dilinin oradan geldiğini filan yazmışlar. Ön insan diline göre aja ana demekmiş. Bur kül demekmiş, toz demekmiş. Burada sıralamış. Bakabilirsiniz tabii ki bu hipotezlere. Bakabilirsiniz. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta, nasıl ki proto insan dili diye bir şeyin var olduğunu söylüyorlar. Bir de proto human yani ön insan gibi bir tabir ortaya koymuşlar. Proto human nedir yani? İnsansı bir şey mi? Yani tam insan olamamış. Burada evrim teorisini tabii güçlendirmek için ortaya koymuş oldukları mefhumlar, istilah bunlar. Proto human nedir? Yani ne demektir? Ne demek istiyorsun yani? Proto-human'dan önce goriller vardı herhalde. Sonra proto-human yavaş yavaş dikilmeye başladı. Ondan sonra da insan oldu mu demek istiyorsunuz? Elbette onu demek istiyorsunuz. Filmimizde sergilenen bu süper akademisyen, süper üniversite hocasının insanlık tarihinin en eski lisanı veya dili demekle neyi kastettiğini göreceğiz beraber. Fakat bu gerçekten bilinebilir mi? Buna dair Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin yaklaşık 5. sayfasına tekabül eden yerlerinde, yani Adem Aleyhisselam'ın yaratılış kıssasının olduğu yere dilerseniz bir göz atalım. Burada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve alleme Adem'el esmâe kullaha, ve Adem'e bütün her şeyin ismini öğretti Allahu Teala. Sümme aradahum alel melaike, sonra
meleklerin karşısına çıkardı onu. Fekale enbiuni bi esmaiha üla. Sonra onu meleklerin karşısına çıkardı. Melekler ona öğretilen bilgiyi görünce onun konuşmasını, sormuş oldukları her suale vermiş olduğu cevabı Adem Aleyhisselam'ın ister istemez şu cümleyi kurdular. Ağızlarından dökülüverdi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Rabbim biz ancak senin bize öğrettiklerini, bildirdiklerini bilebiliriz dediler. Sonra Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a ya Adem'u enbihum bi esmaihim, onlara haber ver bildiklerinden veya sana öğretilen bütün bu varlıkların, bütün her şeyin isimlerinden. Adem Aleyhisselam melekleri bildiklerinden biraz nakledince kendisine öğretilen bu her şeyin, varlıkların, fiillerin, sıfatların, isimlerinden biraz bahsedince yine tekrar melekler acizlerini itiraf ettiler. Allah'ın her şeyin en doğrusunu ancak bilebileceğini ikrar ettiler. Peki sizce burada Adem Aleyhisselam Allah'ın huzurunda, meleklerin karşısında hangi lisan ile konuşuyordu? Veya şöyle soralım, bir beyin jimnastiği olsun. Hangi insan buna mülaki olabilir? Kim bunu bilebilir? Yani kim bu bilgiye vasıl olabilir? Nasıl vasıl olabilir? Yani bu üniversitede okumakla, okutman olmakla, araştırma, karıştırma görevlisi olmakla, profesör olmakla, ordinaryus olmakla, yani veya kazı yapmakla, arkeoloji, az sonra değineceğiz. Son asrın en illüzyonlarından birisi olabilir arkeoloji. Yani arkeolog olmakla, antropolog veya filolog olmakla bu işin içinden çıkılabilir mi? Ve Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildikten sonra, yeryüzünde yaşamaya başladıktan sonra da acaba, yani cennette olduğu gibi farklı bir lisana mı geçti bu sefer? Ya da aynı lisanı konuşmaya devam mı etti? Hanımıyla hangi lisan üzere konuşuyordu? Çocuklarıyla hangi lisan üzere anlaşıyordu? Şimdi insanlığın ilk dili herhalde bu olsa gerek, ilk lisanı. Adam kalkıp şimdi az sonra söyleyecek, yumurtlayacak yani hangi dil olduğunu, insanlığın hangi dili en eski dilmiş onu yumurtlayacak. Fakat o yumurtlamadan önce biz şöyle bir kuluçka yapalım, sağlam bir kuluçka yapalım ki o yumurta boşa mı düşüyor yoksa kuluçkaya mı düşüyor görelim. Acaba bunun vahiy dışında bilinebilme imkanı var mı? Mesela ağaç nasıl söyleniyordu? Adem Aleyhisselam'ın dilinde, lisanında. Habil ile Kabil aralarında münakaşa ederlerken, münazara ederlerken acaba nasıl mesela meyve sebze veya hayvan isimlerini nasıl anıyorlardı? Yani buna biz mülaki olabilir miyiz? Yani bu bilgiye vasıl olma yolumuz var mı? Varsa nasıl olabilir? Beni rahatsız eden şey bu, her neyse o sesler kesinlikle sıradan değil. İnsan mı? Psikiyatrist kadın insan mı diye soruyor. Herhalde karşısındaki filolog hayvan demeyecek oradaki kayda. Yani izleyene burada aslında alttan mesajı veriyor. Hadi söyle. Uzaylı olduğunu itiraf et. Ses kaydında konuşanların uzaylı olduğunu seyircilerin söylemesini istiyorlar adeta. Bunu mırıldanmayı seyirciye servis ediyorlar, paslıyorlar adeta, görüyoruz. İnsan mı? Bütün kariyerim boyunca Sümer medeniyetini inceledim. Ve sonunda bulduğum şey... Bakınız direkt olarak Sümerce konuşuyorlar. İnsanlığın ilk dili, ilk lisanı Sümercedir demedi dikkat ederseniz. Bütün kariyerim boyunca Sümerleri araştırdım diyor. Ömrümü verdim Sümerleri araştırmaya diyor. Ve bir altyapı hazırlığı yapmış oluyor. Sonraki söyleyeceklerini şimdi göreceğiz. Bütün kariyerim boyunca Sümer medeniyetini inceledim. Ve sonunda bulduğum şey çok ilginç. Herhangi bir Sümer sergisine gidip neden bahsettiğimi görebilirsiniz. Apollo gibi mekiklerin gökyüzüne çıkarken görüldüğü çizimler. Uzay kıyafetindeki adamların çizim ve heykelleri, oksijen maskesine benzeyen şekiller. Bütün bu sanat eserleri milattan önce 4. bin yılda yapıldı. İsa dünyaya gelmeden 4000 yıl önce. Şimdi dilerseniz biraz geriye saralım. Herhangi bir Sümer sergisine gidip neden bahsettiğimi görebilirsiniz. Herhangi bir Sümer sergisi dediği, Sümerlerden kalma olduğu iddia edilen bir takım nesnelerin sergilendiği bir müzeyi kastediyor tabii ki. Müzecilik. Biliyorsunuz müzecilik normalde bizim anlayışımızda, İslam anlayışında yeri olmayan bir şey. Yani ikonacılık, idolculuk. Müzelere gittiğiniz zaman ekseri sanemler görürsünüz orada. Heykeller görürsünüz veya gerçekten o tarihin, o döneminden kalıp kalmadığı şüpheli nesneler, cisimler, eşyalar, kıyafetler görürsünüz. Hepsi için demiyoruz ama birçoğunun nasıl şüpheli olduğunu
az sonra izah edeceğiz. Yani bu müzecilik İslam'da neden kendisine yer bulamamıştır, tarih boyunca bulmamıştır? Çünkü fayda ve zarar, kar zarar hesabı yapıldığında kar tarafının, fayda tarafının ağır basmayıp bilhassa İslam'ın yasaklamış olduğu bazı şeyleri teşvik etmesi, tetiklemesi açısından zararlı görüldüğünden yer edinememiştir. Zaten doğrusu da budur. Burada da inanmıyorsanız bizim ikona mabetlerimize kendiniz giderek kendi gözlerinizle orada görün diyor. Bütün bu sanat eserleri milattan önce 4. bin yılda yapıldı. İsa dünyaya gelmeden 4000 yıl önce. Vermiş oldukları sayılar çoğunlukla küsuratsız ve çok kesin bir lisanla söylenir. Çok kesin bir dille söylerler. Milattan önce 100 binde, milattan önce 5000'de işte 1 milyon ışık yılı. Milattan önce 4000'de yapıldı. Milattan önce 3500'de yıkıldı gibi. Hem çok yuvarlak rakamlar verirler. Yani akılda kalıcılığı aslında kolay olsun diye ağzında mürekkep lekesi olan cahiller tarafından hem de kendilerinin hatırlaması kolay olsun diye tabii ki. Ve çok emin konuşurlar. Yani sen bir şey mi diyorsun? Milattan önce 3500 diyoruz ya. Yani iyi de nereden tespit ettiniz bu sayılar, rakamlar? Nasıl ulaştınız? Orasını kimseye anlatmazlar. Bir zahmet bu senelendirmeyi, bu tarih vermeyi millete öğretin de yani millet de biraz öğrensin yani. Ona tarih verme hakkı herhalde böyle yeryüzünde 3 kişiye filan ait. Onlar tarihlendiriyor, böyle tarih veriyorlar. Mesela yaratılış ve Nuh'un gemisi, ikisi de İncil yazılmadan 6000 yıl önce gerçekleşmiş olaylar. Yaratılış ve Nuh'un gemisi olayları, Nuh tufanı olaylarını ikisinde milattan önce, daha doğrusu İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 6000 sene öncesine tarihledi dikkat ederseniz. Burada sağlam manipülasyon yaptı. Hem siz ilim adamıyız diye geçiniyorsunuz hem de yaratılışla, ilk insanın yaratılışıyla, dikkat ederseniz ilk insanın yaratılışı demiyor. Yaratılışla Nuh tufanını aynı senelere tarihledi. Yani onların literatüründe ilk insan diye bir şey yok yani gördüğünüz üzere. Yaratılış var sadece. Ve Nuh tufanıyla aynı zamana göndermesi. Bu da enteresan olmuş gerçekten. Yaratılış Sümerlerin yaratılış destanından geliyor. Nuh'un gemisi Sümerlerde olan bir afetin destanı. Uzaylı tanrı efsanesinin kaynağı da Sümer tarihi. Yaratılış Sümerlerin yaratılış destanından geliyor. Yaratılışın Sümerlerin yaratılış destanından geldiğini söylüyor. Yani Sümerlere dair bulduğumuz bizim tabletler, kitabeler, yazıtlar her neyse var olan insanlık tarihini yazıyor veya bu kainatın, bu alemin, bu yeryüzünün tarihini yazıyor demek istiyor aslında. Sümerler'de bulduğumuz, Sümerler'de gördüğümüz yaratılış destanıdır diyor. İnsanlığın yaratılışının aslı orada buluyoruz diyor ve devam ediyor. Nuh'un gemisi Sümerlerde olan bir afetin destanı. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, daha doğrusu Nuh tufanı, Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi yapmasına dair o kıssayı yine Sümerlerin tabletlerinde, Sümerlerin başlarına gelen daha doğrusu bir olay olduğunu gerçekte. Çünkü onların yazıtlarında geçtiğini, bu şekilde kabul etmemiz gerektiğini bize öğütlüyorlar aslında. Şimdi hem yaratılış destanı hem Nuh tufanı destanı şeklinde Sümerler'de iki destan bulunduğunu ve aslında Kur'an-ı Kerim olsun veya Kur'an-ı Kerim'den önceki Kur'an-ı Kerimler, İncil'ler, Tevratlar, Zeburlar, daha önceki rasullere verilmiş, gönderilmiş sahifeler, suhuflarda geçen olayların aslı hakikatte Sümer gibi, Hitit gibi, Frig gibi, Urartu gibi medeniyetlerin yazmalarından, yazıtlarından, tarihçilerin kitabelerinden kopyalanmıştır demek istiyor. Aslında o mesajı alttan alta veriyor burada. Anlamışsınızdır illaki. Ve şu mesajı da veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'miş, İncil'miş, Tevrat'mış, Zebur'muş. Sen bunları boş ver. Bilime inan. Bak bilim kazıyor, çıkartıyor, bir şey buluyor aslını. Ve din denen o sahte mefhumlar, sahte oluşumlar, tırnak içerisinde pozitif bilim ya da batı bilimi dediğimiz şeylerin, ürünleri, mahsullerinden aslında kopyala yapıştır yapıyorlar demeye getiriyor. Öyle ya, sen ne bileceksin kaç bin sene önce Nuh tufanı ne zaman oldu, Nuh Aleyhisselam nasıl yaşadı etti, onu ancak biz bilebiliriz. Kazarak biz sana çıkartırız ve sunarız ve bunun nereden geldiğini de biz sana söyleriz. Atalarımız Sümerlerden tabii ki geldi ve ondan sonra
birden ortaya sahtekarlar çıktı. Din adamı kisvesinde veya kendisine peygamber diyen sahtekarlar çıktı demek istiyor. Onlar da insanları bununla kandırdı, aldattı, okuma yazma bilmeyen insanları demeye getiriyor aslında. Yoksa Sümeroloji diye bir bilim dalının olmasını, var olmasını nasıl izah edeceğiz? Yani Sümeroloji diye bir ihtisas alanı var biliyorsunuz. Her şeyden evvel, yani kafir, pagan, putperest bir topluluk bile olsa binlerce sene önce yaşamış çivi yazısı olduğunu iddia ediyorsunuz. İlk lisan olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu medeniyetin, daha doğrusu bu topluluğun lisanını siz nasıl çözeceksiniz yani? O yazıları birbirleriyle hangi kelimelerle anlaştıklarını, o kelimelerin hangi manaya, o cümlelerin hangi manaya geldiğini nasıl sökeceksiniz yani? Bunu kim nasıl bilecek yani? Bize izah etsinler. İnsanları bu kadar aptal yerine koymasınlar daha fazla. Kurdurmuş oldukları Hollywood illüzyonuyla, Netflix'lerle, Blue TV'lerle daha fazla oyalamasınlar, aptal yerine koymasınlar. Bir gün çıkıp insanların karşısına kardeşim binlerce sene önce yaşamış medeniyetlerin, o toplulukların lisanını biz şöyle çözümlüyoruz, böyle çözüyoruz diye. Hadi anlatsınlar bakalım. Emin olun bunu belki işitirlerse buna soyunacaklardır. Bunun içinde kolları sıvayacaklardır ayrı bir şekilde. Ama kimi nasıl tatmin edecekler doğrusu? Filanca ülkedeki filanca üniversite profesörü, işte Sümeroloji uzmanının uzun süren çalışmalar sonrasında 8 senelik çalışma sonrasında şunu çözdü haberini ancak böyle afurtlarını şişire ağızlarını doldura size sunuyorlar. Şimdi bugüne kadar 10 yıllardır yaptıkları bu zaten. Ve devamla bakın yüce profesörümüz ne yumurtluyor? Uzaylı tanrı efsanesinin kaynağı da Sümer tarihi. Uzaylı tanrı veya uzaylı kavramı veya tanrı kavramı, her ikisi de birden veya ikisi bir arada yine Sümerlerin yazıtlarında, kitabelerinde Sümerlerin efsaneleri arasında buluyoruz diyor. Yani bugüne dair öğrenmiş olduğunuz her şey aslında kulağınıza biraz mucizevi gelen şeylerin kaynağını biz Sümerce'de buluyoruz demeye getiriyor. Aslında her birisi birer masaldan ibaret de olabilir diyor. Bir kısmı doğru olduğuna yani kanaat getirdiğiniz tarihi hakikatler Sümerlerin başına gelen şeyler. Çok uçuk kaçık şeyler olursa eğer onlar Sümerlerin destanlarında geçiyor. Geleceğe dair bir takım işaretler bulunuyorsa yine buna Sümerler işaret etmiş oluyor. Peki bu Sümerlerin ehemmiyeti nereden ileri geliyor? Yani kimdir bu Sümerler? Bu kadar atıf yapılıyor. İlk yazıyı bulmuş, gelişmeler olmuş, toplumda müthiş bir içtimai devinim içerisinde ve gelişim içerisinde yaşamışlar. Yani öve bitiremedikleri bu Sümerleri dilerseniz bir spot lamba tutalım. Sümerlilere Babililer demekte bir sakınca yok. Bunların atası zaten bu Mezopotamya bölgesinde kurulmuş olan bir medeniyet. Ehemmiyeti şuradan ileri geliyor ki bunlar pagan satanist bir kavim sayın seyirciler. Tıpkı Mısır medeniyeti gibi. Onlar da mesela pagan satanizmin en önde gelen temsilcilerinden. İkinci sırada da onları anarlar. Mezopotamya'nın güney ucunda Dicle ve Fırat nehirleri arasında sonradan ismi Babil'e dönüşecek. Günümüzde de Irak'ın Bağdat şehrinden Basra körfezine kadar olan bölgede kurulmuş bir medeniyet. Eski Mısır, Firavunlar devri Mısır'ıyla birlikte bu kadar anmaları, bu kadar üzerine yoğunlaşmalarının sebebi pagan satanizmin gerçekten zirve devirlerini bu imparatorlukların, bu devletlerin zamanında yaşanmış olması. Kendileri bu imparatorlukların, bu devletlerin ekolünü devam ettirmek istedikleri için, kendilerini bu imparatorlukların torunları olarak gördükleri için, tabii ki bunun son halkası da Roma İmparatorluğu'ydu. Avrupa'da kurulmuş olan pagan satanizmin gerçekten zirve devirlerinin üçüncüsü ve sonuncusuydu herhalde. Dördüncüsünü de yaşatmak istiyorlar. Herhalde kıyamete yakın o da zirve olacak ve her şey son bulacak diye düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Yani İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle birlikte artık o son devir, dördüncü devirde belki son bulacak. Yani şimdi bunu zaten yapıyorlar. Yaşıyoruz aslında bütün dünyada. Dördüncü dönemi şu anda yaşıyoruz ama henüz zirve noktasına varmadı. Çünkü Deccal ortaya çıkmadı. Onun gelişini hızlandırmak için tırnak içerisinde, yani böyle bir şey tabii ki mümkün değil yani. Allah'ın dilediği zaman da çıkacaktır ortaya ve Deccal'ın liderliği aldığı zaman da pagan satanizmi dördüncü ve son kez belki tarihte artık zirve dönemini yaşayacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam gelecek, olaylar gelişecek vesaire. O başka bir konu. Ona dilerseniz başka bir zamanda giriş yapalım o konuya inşallah. Hasılı tarihteki bütün önemli kilometre taşlarını bu Babil medeniyetine
Firavunlar devri Mısır'ına veya Roma İmparatorluğu'na yahut Antik Yunan'a dayandırma sebepleri tabii ki kendilerini onların torunları olarak görmeleri. Yani pagan satanizminin zirveye ulaştığı, dönemin zirveye ulaştırdıkları, daha doğrusu bu inancı dünyada zirveye ulaştıran, tırnak içerisinde bu medeniyetlerin bir devamı olarak görmeleri, kendilerini ve kurmuş oldukları bu yeni dünya düzenini, bu yapıyı haritada bu şekilde çok küçük olarak gösteriyorlar. Bakın Sümerler, değil mi? Baktığınızda yüz ölçümü çok küçük fakat dünyaya hükmediyorlar. Yani arkadaşlar dünyaya hükmediyorlar. Yani günümüzde de baktığınızda şimdi Tel Aviv merkezli ülke, tırnak içinde ülke aslında bütün dünyaya hükmediyor gibi değil mi? Yani kimse bir şey yapabiliyor mu? Dokunabiliyor mu? Filistin civarında kurmuş oldukları o yapıya. Yani önemli olan burada nicelik değil niteliğin olduğunu bir kez daha tabii ki göstermiş oluyorlar bize. Sümerler döneminde de sihir ilmi, büyü ilmi çokça gelişmiş. Yüz ölçümü olarak, kaba kuvvet olarak insanları etki alanına almanın çok da bir şey ifade etmediğini, insanları böyle tahakküm altına kaba kuvvetle yani tabiri caizse boyunduruk altına almanın çok da bir şey ifade etmediğini aslında göstermiş oluyorlar diyebilir miyiz? Yani siz insanları sadece size tabi olmalarını mümkün kıldığınız takdirde maksadınıza ulaşmışsınız demektir. Yani Sümerlerin ya da eski Mısır'ın ya da Antik Yunan'ın veya Roma İmparatorluğu'nun da bir yerde bunu yaptığını görüyoruz. Yüz ölçümü olarak çok genişlemek bir müddet sonra kontrolü ele almak bakımından sizi istemeyeceğiniz, böyle zorlanacağınız bir noktaya sürükleyecektir. O toprakları kontrol altında tutmak çok zorlaşacaktır. Fakat insanların zihinlerini, kalplerini ele geçirirseniz, isterseniz sizin Bayburt kadar, Osmaniye kadar bir yüz ölçümünüz olsun. Bunun hiçbir önemi yok. Sonuçta insanlar size bağlı. Sonuçta insanlar Birleşmiş Milletler'e bağlı. Öyle şu anda dünyada Birleşmiş Milletler adı altında bir ülke var mı? Böyle sanal bir yapı var. Sanal bir devlet var Birleşmiş Milletler adı altında. Yani baktığınızda realde toprağı bile yok. Ama herkes bu yapıya bağlı. Dolayısıyla bu fiziki olarak toprak bizim gibi herhalde kafası pek çalışmayan 3. 5. dünya ülkesi veya 3. 5. sınıf halklar haline gelmiş topluluklara mahsus kaldı. Yani neredeyse toprağa kulluk edecek. Mahsul çıkması için yaratılmış bu toprağa adam kulluk edecek. Toprak kültü oluşturdular zaten 20. asrın başına. Dikkat ederseniz milliyetçilik akımıyla birlikte. Görüyor musunuz? Akıllı insanlar bunlar nasıl kafası çalışıyor. Yüz ölçümü olarak genişlemeye bakmıyor da insanları zihniyet olarak, kalp olarak ele geçirmeye çalışıyor. Biz de hala toprak ana kültüyle bize satılmış olan böyle toprak tapınmacılığı yapalım yani. Putlardan bir tanesi şu anda. Toprak putçuluğu. Toprak kutsaldır filan. Ya yeryüzünde mukaddes olan topraklar bellidir yani. Onları da Allah ve Resulleri söylemişlerdir. Harem-i Şerif'in toprakları, Kudüs'ün toprakları, bir de Nebevi Mescid'in olduğu, Medine'nin olduğu meşhur bölgedeki topraklar. Gerizekalılık olimpiyatları yapılsa herhalde bizimkiler her zaman ilk üçe madalyaya oynarlar. Bir de sorduğun kimse ben gayrimüslimim demiyor. Hepsi Müslüman. Ya böyle Müslüman olur mu ya? Adam kendi dininin ilk emri oku olmasına rağmen kafasına silah dayasan neredeyse beni öldür ama okumaya mecbur etme, okumayı zorlama diyecek. Bizde müzecilik yok demiştik. Gerçekten yani İslam'da hiçbir yeri yoktur müzeciliğin. Yani bir anlamı yoktur. Şimdi kalkıp orada bir takım sanemlerin, heykellerin, tasvirlerin sergilenmesi zaten caiz değil inancımızda bizim. Kalan o eski paralar, kıyafetler vesaire, bu eski çömlekler, testiler, bilmem neler bunlar satılıp fakir fukaranın ihtiyacı görülebilir pekala yani. Ya da kim hangi koleksiyoner almak istiyorsa bir müzayedede satılır. Yine amme hizmetine sunulur. Fakir fukaranın hakkı gözetilir. Siz orada o paraların illaki sonraki nesillere öğretmek istiyorsanız fotoğrafını çekersiniz veya replikalarını yapıp bir sandık içinde tutarsınız. Yine öğretirsiniz sonraki nesillere. Ayrıca sonraki nesillere öğretmeseniz yani bunları ne kaybeder o sonraki nesiller? Önemli olan bir cemiyetin manevi terakki değil midir yani? Osman Gazi'nin bastırdığı ben parayı görsem ne olur, görmesem ne olur? İslam'da zaten İslam hukukunda, İslam fıkhında paranın hükmü belli yani her şeyin hükmü belli. Kendi adına sikke bastırdı, işte tuğra çektirdi. Bunlara okuyayım geçeyim yani ne olacak? Bunları insanlar okusunlar, geçsinler. Ne eksiklik hissederler? Allah'ınızı severseniz yani müzecilik gerçek manada eskilerin ikonacılığı, idolcülüğü,
putçuluğundan başka bir şey değildir gerçekte. Çünkü tarihte yaşamış eski medeniyetler zamanında illa böyle puthaneler olduğu bilgisini biz ediniyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim kıssaları ve hadis-i şerifler vasıtasıyla. Şimdi o puthaneler aslında nedir? Birer müze. Orada müzeler var. Yapıyorlar, koyuyorlar. İnsanlar geliyorlar. Girişte tabii ki para veriyorlar. Sunağa bir şey atıyorlar. Herkes elinden geldiğince. Günümüzde de müzeye girerken aslında müzenin sunağına bir şeyler bırakıyorlar. Yani girerken biletli giriyorsunuz, parayla giriyorsunuz, bir şey bırakıyorsunuz aslında. Eskinin puthaneleri aynı şey. Yani şöyle bir durum var. İnsanlar put denilmesinden tırnak içinde tıpkı kafir denmesi gibi böyle bir uyuzlanıyorlar niyeyse. Böyle bir alınganlık yapıyor. Halbuki Translate programlarına ikona yazın, ikon yazın, idol yazın. Karşılığı ne çıkacak? Bakın buyurun. Karşılığı put çıkacak. Bundan böyle bir alınganlık yapıyorlar. Yani günümüzde heykel bölümü mesela put bölümü denseydi üniversitelerde acaba nasıl olurdu? Yani kelimeler de bir de algı inşa ettikleri için, algınızı inşa ettikleri için, algımızı inşa ettikleri için kimse ses çıkaramıyor. Yani filanca üniversite, Güzel Sanatlar Fakültesi put bölümü denseydi acaba oraya girmek isteyen, oraya yazılmak isteyen, orada okumak isteyen kaç talebe olurdu? Günümüzde kaç talebe var? Varın siz düşünün. Adam Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü diyor. Heykel atölyesi, heykelcilik bölümü diyor. Putçuluk bölümü deseydi, put bölümü deseydi acaba toplum için, toplum nezdinde algısı nasıl olurdu? Tabii bunu çok iyi bildiği için çok güzel algı yönetimi yapıyorlar kendilerince. Siz de buna düşmemeniz için biz buna özellikle değinelim dedik. Aman diyelim, bugün sanat adı altında zaten birçok fahiş işler dönmekte. Bunları bu yapı, malum junta devam ettirmekte. Müzeciliği besleyen, dolayısıyla son 1,5 asır içerisinde patlama yapmış olan, birden mantar gibi bitivermiş olan, müzeciliği besleyen bir bilim dalı olarak tırnak içerisinde insanlığın huzuruna servis edilmiş arkeolojiden biraz bahsedeceğiz. Bugünkü 3 konu başlığımızın aynı zamanda birincisini teşkil ediyor arkeoloji. Independent kanalının 2020'deki bir haberine göre bakınız, din arkeolojisi üzerinde çalışan Doktor Bilal Toprak, Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan kimi olaylar arkeolojik olarak kanıtlanamadığı iddiasında bulunurken Kitab-ı Mukaddes dediği Tevrat ve İncil ve sonra şöyle devam ediyor linç yememek için, bakın. Arkeolojinin Kur'an'da geçen kimi yerler hakkında da bilgiler sunduğunu söyledi diyor. Tabi Türkiye'de yaşadığından olabilir. Fazla tepki çekmemek için burada bir kelime oyunu yapmış. Göbekli Tepe'den bir fotoğraf görüyorsunuz burada. Göbekli Tepe'de dünyanın bilinen ilk tapınağı bulunuyor diyor. Bakın, ilk tapınağı, ilk pagan tapınağı demek istiyorlar tabi. Malumunuz üzere her kazı çalışmasından sonra paganlara ait bir şeyler bulunur. Ya Roma dönemine ait mozaikler bulunur ya da eski pagan satanistlere ait böyle dikili taşlar, yazıtlar, kitabeler vesaire bulunur. Her ne hikmetse eski nebilerin, çok eskiden yaşamış, yüzlerce, binlerce sene önce yaşamış rasullerin, nebilerin hayatına dair ne bir iz bulunur ne de onların ümmetlerine dair, onların sahabesine dair, onların başlarından geçen hadiseler, onların gönderilmiş oldukları toplumların başına gelen hadiselere dair doğru düzgün bir şey bulunmaz. İsimleri, cisimleri hiç yoktur. Çünkü gerçekte bunlar bize ilahi kelam, vahiy adı altında anlatılan tırnak içinde masallardır bunlara göre. Nesillere, çünkü gençlere, çocuklara, okullar vasıtasıyla, medya vasıtasıyla, yetişkinleri de medya vasıtasıyla, belgeseller vasıtasıyla elbette ihmal etmiyorlar. Bu konuda neyi nasıl öğrenmeleri gerektiğini, neyi nasıl bellemeleri gerektiğini, tarihlerini, coğrafyalarını, geçmişlerini, geleceklerini, bütün insanları elden geçirmeye çalışıyorlar. Peki topluluklar, bu cemiyetler, insanlar bunun karşısında neler yapıyorlar? Amerikalı ekolojist Alan Savory, bakın, bilim tarifi yapıyor bize ve insanlar hakkında nasıl değerlendirmelerde bulunuyor. Yani bilim gerçekte ne olması gerekir? Fakat şu anda insanlık ne durumda? Dilerseniz bir dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. People talk glibly about science. What is science? People coming out of a university with a master's degree or a PhD, you take them into the field and they literally don't believe anything unless it's a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just
Is it in a peer-reviewed paper or not? That's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people. They come out of them brain dead, not even knowing what science means. Az evvel yapılan yüzlerce, binlerce arkeolojik kazı çalışmalarında neden eski rasullere, nebilere ait bir şeye rastlamıyoruz? Onların sahabesini hakkında veri teşkil edebilecek bir şeye rastlanılmıyor. Tırnak içerisinde rastlanılmıyor, rastlanılamıyor, bulunamıyor ama ancak ne kadar pagan satanist kavim topluluk varsa Hititler, Frikler, Urartular, Sümerler, Akatlar, Asurlular, Eski Mısır, Antik Yunan, Babil, bunlara dair sayısız çanak, çömlek, kitabı vesaire bunları bulup çıkartıp yine tırnak içerisinde gözümüzün önüne koyuyorlar. Müze dedikleri yapıları bunlarla dolduruyorlar. Tabi gerçekte o döneme ait o bulgular. Az sonra ona da değineceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir kulak verelim dilerseniz. Rabbimiz Mümin ya da Gafir denilen surenin 78. ayeti kerimesinde buyuruyor ki لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ غَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَغْسُسْ عَلَيْكَ. Yani senden önce de sana anlattığımız nice rasuller oldu ve anlatmadıklarımızda. Nisa suresinin 164. ayeti kerimesinde ise yine Rabbimiz Rusulen Gad gasasnam aleyke min gablu, senden önce gelen sana anlattığımız rasuller, birçok rasul ve rusulen lem naksushum aleyk, yine sana anlatmadığımız birçok rasul var idi buyuruyor. Peki mantıken bir düşünecek olursak, bir beyin fırtınası yapalım birlikte. Acaba Resulullah'a ve dolayısıyla tabi bize anlatılan Kur'an-ı Kerim'de yeryüzüne gelen rasullerin çoğunluğundan mı haberdarız yoksa azınlığından mı, daha az olanlardan mı? Kur'an-ı Kerim'e bir nazar ettiğimizde şöyle, bize haber verilen nebi sayısının 25 olduğunu görüyoruz. Yani 25 nebiden bahsediliyor bize ve onların ümmetlerinden haliyle. Bu durumda dünyanın, yeryüzünün ortalama yaşını düşündüğümüz zaman binlerce senedir bu yeryüzünde insanlık var olduğuna göre bizim mantık olarak, yani aklen çoğunu bilmiyor olmamız gerekir. Yeryüzüne gönderilen rasullerin çoğundan haberdar olmamamız bize bildirilmemiş olsa gerektir. Sen Barnabas ya da Aziz Barnaba diye bilinen İsa Aleyhisselam'ın meşhur havarilerinden birisinin yazmış olduğu kayıtlarda yeryüzüne yaklaşık 124 bin nebi gönderildiği bilgisini edinmekteyiz ki bu da yeryüzünün, insanlığın tarihine baktığımızda hiç öyle mübalağalı bir rakam gibi durmuyor. 124 bin nebinin sadece Kur'an-ı Kerim'de 25 tanesinin bize bildirilmiş olması, kalanların ise hiçbir arkeolojik kazıda, hiçbir ilmi araştırma sırasında izine rastlanılmayıp bize bildirilmemesi sizce de biraz enteresan değil mi? Şimdi burada iki ihtimal gözümüzün önüne gelmiş oluyor. İlk ihtimal, bunlar eski Müslimlere dair, eskiden yaşamış nebilere, rasullere dair bir takım şeyleri buluyorlar. Onlara ulaşıyorlar fakat saklıyorlar. İnsanlığın gözü önünden saklıyorlar. Tedavüle dolaşıma sokmuyorlar. Cizvit papazlar gibi kendi ardiyelerinde, kendi şatolarının dehlizlerinde tırnak içerisinde seçkin kardeşlerine sadece gösteriyorlar. Kendi o elitist yapıları içerisinde bir paylaşımı veya dolaşıma sokuyorlar ya da bahsediyorlar. Fakat hiçbir zaman umuma açmıyorlar ya da müzelerde sergilenecek kadar insanlığın gözü önüne sunmuyorlar. İkincisi ise bu arkeoloji denen bilimin tamamen balon olduğu, aslında tıpkı astronomi gibi pek bir şeye ulaşamadıkları, yani ne kadar semaya çıksalar da gök kubbeyi aşamamaları gibi, ne kadar yeri kazsalar da doğru düzgün bir şeye ulaşamadıkları için yer altında buldukları eski çorapları da sergileyemeyeceklerine göre atölye ortamında veya laboratuvarlarda inorganik yollarla, suni yollarla yapmış oldukları, işte üniversite hocalarına, onların asistanlarına sipariş vererek yaptırmış oldukları bir takım şeyleri önce gömüyorlar, sonra da çıkartıyorlar ve biz bulduk diyorlar. İkinci ihtimal de bu. Elbette eser miktarda bir takım şeylere ulaşılabilir tabii ki ama gerçekten bu denli müzeleri dolduracak kadar, bu denli sanemlere, böyle sütunlara neredeyse çok az bozulmuş veya bozulmamış bir şekilde
yerin kazıldıktan sonra binlerce yıl önce yapılmış şeylere bu kadar temiz bir şekilde erişilebilir mi? Yani siz en sağlam bir malzemeyi bile değil toprağın altına, toprağın üstüne koyduğunuz vakit bile 10 yıllar içerisinde onun çürüdüğünü göreceksiniz. Eğer o muhitten taşınmamışsanız veya geçtiğimiz senelerde Titanic'in battığı bölgede dalgıçlar bir araştırma yaptılar. Titanic'e ulaştılar ve Titanic'in yarısının, bakın dökme demir yani. Demir, tamamen metal bir gemi yani. Baktığınızda dünyanın en sağlam, en dayanıklı gemisi olarak piyasaya çıkmış zamanda bu geminin 10 yıllar içerisinde yarısının yenilmiş olduğunu, yarısının yok olmuş olduğunu gördü dalgıçlar ve bu dünyada haber oldu mesela. Kimse de bunun üzerine acaba tefekkür etti mi doğru düzgün? İlla ki eden olmuştur fakat Allah'ın toprağın altında olmuş olduğu gibi suyun altında da bu malzemeleri yiyecek, gözle görünen görünmeyen orduları, memurları var. Gemiyi yiyip bitirmişler, yarısı yenmiş. 10 yıllar içerisinde de herhalde kendisinden çok az bir eser kalacak ve bir asır içerisinde sadece belki de bu gemi tamamen yok olmuş olabilir yani. Belki de bir asır içerisinde bu gemiden neredeyse hiçbir şey geriye kalmayacak. Bildiğiniz üzere suya nazaran toprağın altı cismi, organik ya da inorganik herhangi bir şeyi çözmeye, bozmaya daha elverişli olan mikroorganizmalar ve organizmalar içerir. Yoksa tabii bizim dinimizin icabı gereği de ölüleri suya atmaması vacip ya da sünnet olurdu ama biz toprağa gömüyoruz. Çünkü neden? Yani bir an önce gömülen kişiden, varlıktan geriye pek bir eser kalmasın. Yani yeryüzü böyle cesetlerle, cenazelerle dolu olan birer mezarlık haline gelmesin diye bildiğiniz üzere ölüler, bir de ihtiram olmak üzere tabii, yani yakılmamasının sebebi de ölünün de, yani insan bedeninin, vücudunun da öldükten sonra bile ihtiram edilmesi, yani bir saygınlığının olması sonuçta gömülür. Yani suya atılmaz ama mesela. Dolayısıyla suya nazaran toprak daha iyi bir çözeltidir. Siz bugün en güçlü, en büyük olan bir hayvanın kemiğini toprağa gömmeseniz dahi, toprağın sadece üzerine bıraksanız dahi 10 yıllar içerisinde geriye bir şey kalmadığını, geriye herhangi bir izi, eseri kalmadığını göreceksiniz. Ama bu adamlar nasıl oluyorsa milyon yıl önce yaşamış dinozor kemikleri falan bulup çıkartıyorlar. Yeryüzünde o kadar depremler, seller, o kadar afetler olacak. Yerin altında binlerce yıldır hiç bozulmadan, façası çizilmeden o sütunlar, o tapınaklar güya bunlar tarafından çıkarılmış olacak. Yani arkeolog denen adamlar tarafından. Şimdi görüntüde bakın görüyorsunuz. Yani tek bir insan yoluyla bile o koca kayalar, kırılmaz bu, nasıl kırılacak denen o kayalar, adam çiviyi çakıyor, kayayı gayet bölüyor. Saatler içerisinde hem de. Binlerce yıldan bahsediyoruz. El yordamıyla bakın kocaman kayaları insanlar kırmak istedikleri zaman kırabiliyorlar. Koca depremlerden, sellerden bahsediyoruz yani. Adam yerin altından neler çıkarıyor ondan sonra. Gel de inan bunlara. Arkeoloji isminde bir bilim üretmiş olmalarının temelde 3 sebebi var gibi görünüyor. Birincisi ikonacılığı yeniden dünyada canlandırmak, yaymak. Yani heykelciliği. Paganizmin olmazsa olmaz şartı biliyorsunuz ikonacılıktır. Canlı tasviri üzerinedir. Bir diğeri insanlığa yeniden böyle Allahsız, kitapsız bir tarih kronolojisi inşa etmek, bir tarih yazmak. İlk yaratılan insan değildi aslında, bir gorildi ya da bir balıktı, sonradan insana dönüştü tarzında kendi yaymaya çalıştıkları inançları doğrultusunda bir bilim inşa etmek ve kendi inançları, kendi ideolojilerini insanları adım adım çekmek. Üçüncüsü ise bir yandan bu ilk iki maddeyle insanların dinlerini, zihinlerini, kalplerini ele geçirirken bir yandan da Karun'un hazinesi veya Tabut-u Sekine gibi bir takım tarihi önemli kıymetlere ulaşmaya çalışmak gibi duruyor. Yani bu üç maddede arkeoloji biliminin amacı bu şekilde olabilir mi acaba? Kurulma amacı. Bilim tarihinin en büyük skandallarından biri. Piltdown adamı sahtekarlığı. Amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarındaki bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası buldu. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insanınkilere benziyordu. Bu örneklere Piltdown adamı adı verildi. 500 bin yıllık bir tarih biçildi ve çeşitli müzelerde 40 yıl aşkın bir süre insanın sözlü evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. Ancak evrimcilerin sevinci uzun sürmedi.
1949 yılında Kenneth Oakley geliştirdiği flor testini müzedeki fosiller üzerinde denemeye başladı. Testte Piltdown adamının çene kemiğinin hiçbir flor içermediği anlaşıldı. Bu, çene kemiğinin toprağın altında birkaç yıldan fazla kalmadığını gösteriyordu. İncelemeler yoğunlaştıkça büyük bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanların en ünlü evrim kanıtı olan fosil sahteydi. Kafatası 500 yıl yaşında bir insana, çene kemiği de yeni ölmüş bir orangutana aitti. Çene kemiğindeki dişlerin suni olarak aşındırıldığı, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların ise çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı. Dişler, insana ait olduğu izlenimini vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış, eklem yerleri de törpülenmişti. Daha sonra da bütün parçalar eski görünmeleri için potasyum dikromatla lekelendirilmişti. Bu lekeler, kemikler aside batırıldığında kayboluyordu. Tüm bunların üzerine Piltdown adamı 40 yıl aşkın bir süredir sergilenmekte olduğu British Museum'dan alelacele çıkarıldı. 1912 yılında İngiltere'de bir tane arkeolog olan Charles Dawson denen adam bir tane kafatası buluyor ve bu kafatası gerçekten ilginç olaylara imza atıyor. Adamlar insan kafatasıyla bir tane orangutanın çene kemiğini almışlar, yapıştırmışlar. Eski gözüksün diye de bir demir çözeltisine, kromik aside çözeltisine bandırmışlar. Daha sonra biz bunu bulduk. Evrim teorisi zincirinde insanla maymun arasındaki bir ara form diye bilim dünyasına yutturmuşlar. Ve bu yaklaşık 50 yıl boyunca İngiltere'de müzede sergileniyor. 50 yıl boyunca evrimle alakalı tüm bilim kitaplarında bu kafatası örnek olarak gösteriliyor. Ta ki 50 yıl sonra 1953'te birileri bunun sahte olduğunu anlayana kadar. 1912 senesinde Charles Dawson güya ilk insanlara dair, ilk yaşayan bizden önceki insan nesline dair bir kişinin, o topluluğa ait bir insanın kafatasını bulduğuna dair bir şey çıkıyor. Fakat bunlar işte laboratuvar ortamında bir yalan imal ediyorlar. Patlayınca da vay işte biz şöyle hata yaptık, aslında tam anlayamamışız da gerçekten özür dileriz de vay efendim. Bilim insanları başlangıçta, bakın sene 1912, o fosilin o güne kadar bilinmeyen erken dönem bir insan türüne ait olduğunu düşünüyorlar. Fakat zamanla tartışmalar üzerine işte bazı sivriler, tırnak içinde araştırma yapıyorlar ve bu yalanı tabiri caizse patlatıyorlar. Ama ne kadar bir süre insanları kandırmışlar. Ders kitaplarında okutmuşlar. Bak 1912 senesinden 1953'e kadar. 53'te yalanları patlıyor. Piltdown adamı kadar uzun süreli olmasa da yine senelerce tedavülde kalan Nebraska adamı, Nebraska Man bir başka arkeolojik yaka kartı olarak literatürde yerini alıyor. Bakın 1922 senesinde Henry Osborne tarafından Nebraska'da çiftçi ve jeolog Harold Cook tarafından bulunan bir diş temelinde tanımlanmıştır. Nebraskalı adam kasıtlı bir aldatmaca olmasa da orijinal sınıflandırma bir hata çıktı ve 1927'de geri çekildi diyor. Yaklaşık 10 sene boyunca bilim dergilerinde belki bir yer edinmiş oluyor. 1922'de Amerikan Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborne, Batı Nebraska'da Pliocen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Bu diş iddiaya göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşımaktaydı. Büyük tartışmalara neden olan bu fosile Nebraska adamı adı verildi. Sözde bilimsel ismi de hemen peşinden geldi. Hesperopithecus haroldcooki. Bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyon resimleri çizildi. Bütün bu senaryolar tek bir dişten üretilmişti. Ancak 1927'de iskeletin öbür parçaları da bulundu. Bilim yazarı Hank Hanegraaff, evrimcilerin bir domuz dişinden nasıl sözde yarı maymun, yarı insan oluşturduklarını şu şekilde anlatır. 1922 yılında Nebraska'da bir diş keşfedildi. Biraz hayal gücüyle bu diş mitolojik, hayali bir çene kemiğine, çene kemiği bir kafatasına, kafatası bir iskelete yerleştirildi. Ve iskelete bir yüz, özellikler ve tüyler eklendi. Bu hikaye Londra gazetelerini vurduğunda yalnızca Nebraska adamının resmi değil, aynı zamanda Nebraska kadınının da resmi vardı. Bunların tümü yalnızca tek bir dişten ortaya çıkmıştı. Bir de iskelet bulunmuş olsaydı neler olacağını siz düşünün. Belki de bir yıllık yayınlanırdı. Sonuçta Nebraska adamı ve ailesinin tüm çizimleri
alelacele bilimsel literatürden çıkarıldı. Dikkatinizi çektiği üzere bu sahtekarlıkların ortak özelliği insanı başka bir türe ait kılmada. Yani binlerce yıl öncesinde aslında filan maymunlarına benziyordu. Veya daha gelişmemiş, daha ilkel bir türdü insanoğlu. Çenesi önde, yassı burunlu, daha kolları uzun, daha tüylü, konuşmayı bilmeyen, giyinmeyi bilmeyen, yemeği içmeyi bilmeyen, ateş yakmayı bilmeyen, enteresan, hayvandan hallice veya hayvandan daha aşağı bir mahluk olarak resmetme kaygısı, bir tarih yazma kaygısının eseri olarak görüyoruz. Bunların ortak özelliği en azından bu şekilde görünüyor. Hazreti Wikipedia'da nereden kurtaracağını bilemiyor tabii. Oraya gönderen yazı gönderen gavurlar. Nebraskalı adam kasıtlı bir aldatmaca olmasa da demiş. Kasıtlı bir aldatmaca. Yani yanlışlıkla olmuş yani. Literatüre de yanlışlıkla geçmiş yani. Hadi o adam cahillikle bunu yaptı diyelim. Sehven bunu yaptı. Ya da yanlışlıkla yaptı. Ya da o kadar bilim çevresi var. Onlar da mı anlamadı yani? Bu nasıl bir iştir mesela? Topyekün seneler boyu bu kandırmacanın içinde olan insanların yalanını bir muhabir, cingöz bir muhabir patlatıyor. Ondan sonra biz hata yapmışız, özür dileriz. İş kapandı, bitti. Science.org en ünlü Japon arkeoloji kaşifi Fujimura'nın hikayesine bakın. Haber yapmış. Burada bir Japon arkeolojist çok eski devirlere dair taşlar buldu. Peşi sıra işte Shinichi Fujimura. Mainichi Shimbun gazetesi en sonunda bu olayı muhabirleri vasıtasıyla patlatmış bakınız. In 1985 and 1986, when two skeptics, Charles Keeley and Oda Shizuo, wrote papers about all the weirdness with the dirt and the artifacts not moving around, leading Japanese archaeologists criticized them to their faces, saying their ideas were wrong, and why did they write such harsh words? Someone even made the wild claim that the reason these artifacts did not move was because prehistoric Japan had no moles or trees in the area they dug. Okay, guy, I guess earthquakes didn't exist back then either. Years went by, they had to watch as Fujimura's artifacts made it into Japan's biggest museums to drown their sorrows when in 1998, the Ministry of Education agreed to put some of Fujimura's findings in school textbooks. Some journalists from the Mainichi Shimbun newspaper thought that maybe something weird was going on, so they followed Fujimura for 6 months. Kendisi bir arkeolog. Bunun Japonya'da imza attığı bir olay var. Kendisi Japonya'nın yontma taş devriyle alakalı gerçekten büyük olaylara imza atmış biri. Kendisi 1950 doğumlu ve 1980'den sonra kendi kazıyıp yonttuğu bazı taşları alıyor, toprağın içine gömüyor. Daha sonra bunları buldum diye Japonya'ya yutturmuş ve Japonya'da bu taşların kimisinin 50 bin yıllık, kimisinin 100 bin yıllık, kimisinin 300 bin yıllık olduğuna dair bu Japonya'da bilim kitaplarına girmiş. Bu adam hayatı boyunca yaklaşık 180 tane kazıya katılmış. Tabii de hep taşları kendi gömdüğü için de bulmuş ve yani Japonya'da güya o kadar bilim adamı var. O var, bu var, bilimin kendisi var. Bu adamın taşlarının sahte olduğunu anlamamışlar. Bu adamın ipliğini pazara çıkartan bir tane gazeteci. Bu gazeteci bu adamı gizliden takibe alıyor ve tarihi bir alanda kazı yapıyor. O kazının ekibinin içinde bu Fujimura var. Ve bir gün önceden gizlice yanında getirdiği bir taşı buraya gömdüğünü, ertesi günde bu taşı kazıyıp çıkartarak buldum diye insanlara lanse ettiğini kameralı görüntülerle ispatlıyor. Gazetecinin bu olayı deşifre etmesi sonucu kendisi mecburen tüm olayları itiraf ediyor. Yani başından itibaren bulduğu tüm taşları aslında kendisinin taşları yontarak, kazıyarak hazırlayıp gömdüğünü bu şekilde itiraf ediyor ve olay bu şekilde ortaya çıkıyor. 2 weeks later, the Mainichi Shimbun printed a front-page story that caught streams of tea ejected from surprised mouths all over Japan. An amateur archaeologist who had been a cheekades caught using reverse archaeology. The images were undeniable. A picture is worth 1,000 words, and these words all say fraud. Hours later, in a tearful press conference, Fujimura admitted to planting evidence, said he gave in to temptation. He also said this was the only time, though, his other discoveries were real. Logical Association 2003 final report, they concluded that all of the things Fujimura found were dated incorrectly and had zero scientific value. The man had participated in the excavation of 186 sites. NTV'nin vermiş olduğu bir haberde bir başka arkeoloji illüzyonistliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. İngiliz arkeolog James Mallart'ın Çatalhöyük'te bulduğunu belirttiği çizimlerin gerçek olmadığı ortaya çıkmış. Çatalhöyük yalanı deşifre oldu başlığıyla veriliyor haber. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük ile
alakalı önemli bir iddia ortaya atıldı. 2012'de ölen arkeolog James Mellart'ın Çatalhöyük'te bulduğunu belirttiği çizimlerin gerçek olmadığı, bu çizimlerin kendisi tarafından yapıldığı öne sürüldü diyor. Zaten eski kavimlere dair yani bu çizimlerin bu kadar bozulmadan kalabilmesi, çıkartılınca böyle hani çok net bir şekilde veya bu çizimlerin çok basit olması, böyle ilkokul çocuğu çizmiş gibi ya da özürlü birisi çizmiş gibi olması ne kadar akla mantığa uyar. Yani bakıyorsunuz yapı çok gösterişli, görkemli. Anaokulu çocuğu bile hani daha yeteneklidir diyeceğiniz şekilde enteresan şeyleri bazen müzelerde görüyorsunuz. İddianın sahibi İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zanger bu çizimlere ait eskizleri Mellart'ın Londra'daki evinde bulduğunu açıkladı. Yani adam kayaların bu taşların üzerine çizmeden önce evde bir çalışmış, bir müsvedde yapmış. Ondan sonra bakın buraları çizmiş. Yani şu çizimlerin görüyorsunuz bakın. Arkeoloğun çizimleri olduğu söyleniyor. Mellart, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Çatalhöyük'te yaptığı çalışmaları ölümünden sonra yayınlaması için Zanger'e emanet etti diyor. Zanger de Mellart'ın Londra'daki dairesinde ondan kalan çalışmalar üzerinde bir araştırma yaptı ve bu sonuca ulaştı. Görüyorsunuz işte mağara çizimleri, yok hieroglifler, yok Sümer çivi yazıları, yok şu yok bu. Yani hangi birisine güveneceksiniz bu saatten sonra? Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Zanger'e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu hala belirsiz. Fujimura abimiz gibi. Çünkü şöyle düşünün, sizi arkeoloji alanına heveslendirmişler. Din yok, iman yok, abdest yok, namaz yok. Haliyle ne yapacaksın? Bir an önce bir şeyler bulma sevdasına düşünce tabii haliyle hiçbir şey bulamayıp senelerini verince toprağın üzerinde artık bir şeyler buluyormuş gibi yapalım. O tatmin duygusunu illaki yaşamak isteyeceksin ve bir şeyler gömüp tekrar çıkaracaksın. Yani eninde sonunda şeytana boyun eğeceksin. Çatalhöyük'teki ekibin başında bulunan Jan Hodder ise dağlar ile alakalı Life Science'ın yönelttiği soruları cevapsız bıraktı diyor gazetenin haberinde. Resmi olarak ilan edilmese de gayri resmi olarak hemen hemen balonu patlamış durumda olan bir başka arkeoloji illüzyonizmi İngiltere'deki meşhur, hatırlayacaksınız, Stonehenge tapınakları, Stonehenge tapınağı veya dikili taşları. Artık ne derseniz arada bir gelip ayin yapıyorlar çünkü orada. Devasa boyuttaki o dikili taşların o bölgenin jeolojik yapısına hiç uymamasına rağmen oraya nasıl geldiği, nasıl getirildiği, kimler tarafından nasıl ne zaman dikildiği ile alakalı bir takım artık malumat mı dersiniz, komplo teorisi mi dersiniz, şimdi size sunacağız. Bazıları diyor ki ya hocam niçin adamlar yalan söylesin bize? Biz de ona hemen diyoruz ki niçin doğruyu söylesin sana? Sen kimsin? Babasının oğlu musun? Babası mısın? Ayrıca o adamın babasının oğlu bile olsan veya öz babası bile olsan sana doğruyu söyleme borcu yok ki. Yani dürüst olmak gibi bir borç hissetmiyor ki. Adam gayrimüslim bir kere. Adam bir kere gayrimüslim. Yani hayatında dürüstlük olması için, doğruluk olması için herhangi bir motivasyon yok ki. Bizim var. Cennet var, cehennem var. Allah'a ve ahiret gününe etmiş olduğumuz iman var. O adamın ne var? Koca bir hiç. Adam bütün kariyerini yalan üzerine kurmuş. Adam bütün problemlerinden bu zamana kadar yalan söyleyerek kurtulduğunu düşünüyor. Yalan söyleyerek kariyer basamaklarını tırmandığını biliyor, görüyor veya buna şartlandırmış kendisini ve gün gelecek sana birden doğruyu söyleyiverecek, birden doğruları yumurtlayacak sana. Öyle mi? Esasında bu din boyunduruğu altına girmek istemeyen insanların da bir kaçış noktası. Yani adam şunu söylemeyi kolay addediyor, kolay buluyor kendince. Adam niye bana yalan söylesin? Ben o kadar onun dinine iman ettim, onun bilimine iman etmiş iken. Tabi şimdi buna kimse sen 5 vakit namaz kılacaksın, zekatını vereceksin, senede bir defa yemeden içmeden kesileceksin demiyor ya o tarafta. Haliyle onların dinini, yani bilim, batı bilimi dinini mutluluk olarak gördüğünden onların yalan söylememesi, bilim adamı önlüğü giymiş insanların da elbette yalan söylememesi, söyleyemeyeceği, yalan söylemelerin imkansız olduğuna şartlandırmış. Çünkü o gözlüklü, kafasının ortası kel, beyaz önlüklü adamlar tabii ki o batı bilimi dininin ruhbanları olduğu için onun nazarında elbette sana inanmaz, Allah'ın kelamına inanmaz ama ona inanır. Yani ayın 14'ü gibi yalan söylediğini gözleriyle görmüş olsa bile bir laboratuvarda bir dinozor kemiği üretirken, yani o esnada şahit olsa bile adam sana değil yine onun dinine tabi olmak için oraya gider, onun yanında kalmayı seçer. Sebebi de gayet basit. Batı bilimi dininde
kimse ona alkollü içki içmek sana yasak veya 5 vakit namaz kılmak zorundasın demiyor. Bu kadar basit. Adamın orası konfor alanı olduğu için. Yoksa bilimmiş, arkeolojiymiş, astronomiymiş. Kimin umurunda zaten? Bahsedeceğimiz ikinci husus, adam Sümerleri anlatmaya başlamazdan evvel şöminedeki ateşe zoom yapıyor kamera ve anlattıktan sonra o bütün çatırdamalı, patırdamalı, flashback vari o sahne bittikten sonra bu sefer şöminenin içerisinden tekrar kendi zamanlarına bir dönüş yapıyorlar. Burada özellikle ateşe pert yapması, kameranın böyle zoomlaması dikkate değer. Çünkü pagan satanizmde ateş kültü çok önemli bir yere sahip. Yani en büyük işte tanrının Ra olması, güneş tanrısı olması, güneşin onların anlayışında, inancında ateşi temsil eden bir unsur olması. Bu yüzden en büyük tanrının güneşle özdeşleştirilmesi, dünyanın yine güneşin etrafında döndürülmeye çalışılması ve tabii ki yapmış oldukları ayinlerde birçok yine pagan inanışta ateş unsurunun kullanılması ya ortaya büyük bir ateş yakılması veya etrafa mumların dizilmesini görüyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. Gerçeklerle ilgileniyorum. Bunlar binlerce yıllık veri araştırması ve toplanmış hali. Bir uzaylı ırk tarafından yatağından alındığına gerçekten inanıyor musun? Bir uzaylı ırk tarafından yatağından alındığına gerçekten inanıyor musun? Üçüncü meselemiz ise uzaylı meselesi. Tabii ki bu çanak soru. Yatağından alındığına inanıyor musun bir uzaylı tarafından diyorlar. Yatağından aldırmış uzaylılar onu yani. Yatağından alma deyimi burada vücut bulmuş. Fakat uzaylılar aldırmış. Çok güçlü bir çete, uzaylı çetesi. Birbirlerini de acaba böyle mi tehdit ediyorlar? Yani yatağından aldırırım bak seni. Gece yatağından aldırırım şeklinde. Her neyse bu çanak soruyu tabii ki Milla Jovovich'e soruyor. Aslında seyircilere sormuş oluyor. O inanmasa da biz inanıyoruz veya sen inanmasan da biz inanıyoruz. Evet, uzaylılar aldırdı onu şeklinde adeta böyle seyircinin iç sesiyle cevap vermesini isteyen bir çanak soru yönetmiş oluyor senarist, yönetmen. Aslında bu kadar çok uzaylı teması, uzaylı konulu filmi işlemesinin sebebi Hollywood'un veya dünya sinemasının elbette tesadüfi değil. Biz bu konuya Allah'ın izniyle daha ayrıntılı bir şekilde belki başka kayıtlarımızda gireriz ama kısaca şunu söylemek gerekir ki insanlara siz biber yedirmek istiyorsanız o biberin içerisine pirinç doldurursunuz, kuş üzümü koyarsınız, domates koyarsınız. Yani dolma yaparsınız, dolmaya çevirirsiniz o biberi ve insanlara bu şekilde yedirirsiniz. Haliyle siz uzaya dair, uzayın varlığı ya da yokluğuna dair bir şeyi tartıştırmayıp doğrudan kabul ettirmek için uzaylıdan bahsedersiniz. Uzay dersiniz, üzerine hemen galaksileri inşa edersiniz. Uzay dersiniz, oradaki uzaydaki göktaşı dersiniz, uzaydaki uydular dersiniz. Yani siz uzayın varlığı yokluğu tartışmasını
açmazsanız direkt uzayın varlığını kabul ettirmek için insanlara uzay biberinin içerisine başka argümanlar, başka mefhumlar yerleştirirsiniz. Uzaylı da bunlardan birisi tabii ki. Bu kadar çok uzaylı temasını işledikten sonra romanlarda, filmlerde, çizgi filmlerde, belgesellerde, tırnak içinde bilim dergilerinde işledikten sonra haliyle ne olacak? Kimse uzay diye bir yerin, uzay diye bir şeyin varlığını, yokluğunu tartışamaz hale gelecek. Bu filmin temasını oluşturan uzaylıların insanları böyle birer birer veya ikişer ikişer kaçırması ve geri getirmesi hadisesi üzerine de şunu diyelim kısaca, gerçek bir olaydan veya olaylardan alınmıştır deniyor. Evet, olabilir, fakat bunların uzaylı olarak isimlendirilebileceğine dair kim ne size bir sufle verdi acaba? Ya dikkat ederseniz hiçbir Hollywood yapımında neredeyse cin kelimesi ağza alınmaz. Ya böyle hayalet deyip sulandırırlar, ya peri derler, bir şey derler. Paranormal derler, ne demekse yani normal dışı. Yani normalin ne olduğuna siz mi karar veriyorsunuz? Paranormal diyorsunuz yani. Bizim gözümüzle gördüğümüz kadar, bir o kadar veya hatta daha fazla gözümüzle göremediğimiz varlıklar ve alem de var, yani alemler de var. İnsanlar bir takım metafizik unsurlarla isteyerek veya istemeyerek etkileşime geçtiklerinde yok uzaylı, yok hayalet, yok paranormal hadiseler, yok halüsinasyon görmüş, yok depresyona girmiş şeklinde kendi isimlendirmelerini yapıp kendi algı dairelerini çizip bunun dışına bütün insanlığı çıkarmama yoluna gidiyorlar ve insanlığın algı eskizini tabiri caizse kendi elleriyle çiziyorlar. Elbette uyananlar veya araştıranlar, Allah'tan hidayet dileyip de gerçekten şuuru kısmen ya da biraz böyle yerine gelenler bundan müstesnadır. Az bir kesim hariç insanlar tamamen sürü psikolojisiyle analarının karnından doğduktan itibaren ana babaları ne derse, okullarda kendilerine ne verilirse, televizyondan kendilerine ne enjekte edilmişse onların boyunduruğu altında gitmeyi daha konforlu görüyorlar. Bunun dışına çıkmayı biraz konforsuz görüyorlar haliyle. Bir takım insanlar ya da ya da çoğunluğu karşısına almayı göğüsleyemeyecek kadar kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Hocam sen işte uzaylıların varlığına inanmıyor musun? Ben uzayın varlığına inanmıyorum ki uzaylılara inanayım. Yani Rabbim bana semalar olduğunu söylüyor. Benim inancıma göre 7 kat sema vardır yani. Miraç hadis-i şerifinde, Sahih-i Bukhari'de geçen 7 kat sema. Sonra Beytül Mamur, Sidratül Müntaha vardır. Ondan ötesi de tamamen meçhuldür bizim için yani. Bize anlatılan bu kadardır. 7 kat semanın bana anlatıldığı yerde, inancımın bana 7 kat semayı anlattığı yerde bunların kalkıp da Photoshop, Corel Draft programlarıyla çizdikleri resimler, yeşil perdeyle, green screen'le, Blue Box'la çekmiş olduğu videolarla neye inanacağız biz? Neye inanalım yani bunlar? Allah nasip ederse tırnak içinde uzay temalı veya astronomik meselelerle alakalı, hatta astrolojik meselelerle alakalı başka kayıtlarda bunu daha geniş olarak işleriz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but and of peace of all nations, and with interest and a curiosity